yolculuğumuzda başımıza bir şey gelmesin ya. Anlatsana Merve, hep ben mi konuşacağım? Anlat. Anlattın ya. Manzaraya karşı kahve keyfi. Evet. Manzaramız. İstanbul. Hayır, kabul etmiyorum. Ben 3. ülkeden bahsediyorum. Kabul etmiyorum. Herkese merhaba. Otobüs sevgili terminalindeyiz. Tren diye yola çıktık. Bugün bütün günü harcadık. Yani burada bir günümüz gitti. Ama hayırlısı diyelim. Bunda da vardır bir hayır. Saat 1 gibi tren garındaydık. Tren garında bayağı bir uğraştık. İşte tren nereden gidiyor bilmem oydu buydu. Zaten kimse kimseye yardımcı olmuyor. Yardımcı olmaya niyeti olan hiç kimse yok. Birine bir şey soruyorsun, sert bir şekilde cevap veriyor. Ucu gibi bakıyor ve sürekli tersliyorlar yani. Yani Anlayamadık sebebini. ondan sonra mesaj geldi telefona. Tren iptal. Biz de apar topar otogara geldik. 15.40'da bilet iptaliyle ilgili mesaj geldi telefonuma. Saat 16:20 geçe otobüsü var. Hemen apar topar taksi çağırdık. Buraya geldik, dakika saya saya panik içerisinde geldik. Ama çok şükür ki iyi 5'te de insanlara denk varmış. geldik ve Aynen. 5'te de 16:20. varmış. Bir de zaten kar yağışı olduğu için iptal oldu tren. Yani Şimdi normal bir yollarda günümüz yok sıkıntılı ya. olabilir. Normal bir günümüz yok ya. Her O gün yüzden- action, her gün action. Neler hissediyorsun? Güzel ülke. Ülkesini özlemiş. Orduya kadar gidiyor, istersen sen git, ben Batum'da inerim. Dünya tersine dönse seni yine bırakmam. Wow, şu an etkilendim. Neyse. İyi o zaman, sana iyi yolculuklar. Mehrin yanındayız, bak bu taraftayız. Daha bassam gidiyor. Aman Tanrım. Bu ne? İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ay daha da giriyor yani. İnanmıyorum ya. Yol bayağı kapalı. Burayı dinlenme tesisi diye açmışlar yine. Bu açılmış hali. Ama aralıksız yağıyor. Action'lı ikili. Ay gerçekten. 170 kilometre yolu Karı gece koca. 12-1 gibi diyorlar varış. Deliler otobüsüne denk geldik. Gerçekten. Karadeniz'in bütün çılgınları otobüste. Bizim otobüste. Yemin ediyorum var ya. Anlatsana Merve, hep ben mi konuşacağım? Anlat. Anlattın ya. Instagram'ı anlattım ben az önce. Ne anlatayım ya? Otobüs çılgınlar otobüsü gibi. Yani tren yolculuğunda bir şey bulamayınca, yani iptal olunca dedik ki otobüse binelim ama otobüstekilerin hepsi deli bence. En büyük başları da muavin. Yani diyor ki varalım, dua edin falan diyor. İnsanlar kaç saatte varırız diye soruyorlar. Dua et varalım falan diyor. Ne saati diyor, boş ver saati falan. Ondan sonra diyoruz ki abi burası mı böyle, Batum daha iyiydi mi diyorum. Diyor ki yo diyor, Batum daha kötü. Şimdi su serpiyorsun diyor, otobüse bindiğim anlam veriyorum. Bütün kötü olan her şeyi söyledin diyorum. Adam böyle aynı şey Titanic'teki keman çalanlara benziyor ya. Son ana kadar bizi eğlendirdi valla. İnşallah buradan sonra varırız, ne diyeyim. Yani güldük ettik ama ben bayağı bir ara panik atak yaşadım yani. Durum böyle.
Biz geldik ama. Bakalım nasıl gezeceğiz. Bu ne ya? Zor bir yolculuktan sonra şimdi oda turu zamanı. Biz Booking üzerinden burayı özellikle seçtik. Hem manzarası güzel hem de şu odada 500 TL'ye kaldık. Hala inanamıyorum. Tabii biz Şubat 2025 tarihinde kaldık. 37. kattayız. Ben balkona çıkmam. Karadeniz manzarasını yarın sizinle paylaşacağız yukarıdan. Bu arada geldiğimiz yol böyle. Açık gibi görünüyor ama her yer sular altında. Ve aşırı kar var. Bakalım yarın nasıl bir gezi bizi bekliyor. Manzaraya karşı kahve keyfi. Evet. Manzaramız. Tabii ki seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki. Sen tabii ki. Yani. Dikkat et kendine, orada kenardasın tam. Bizim kaldığımız konumda böyle büyük binaların olduğu bir yer. Havaalanı bölgesine daha yakın ama denizi görüyor. Rezidans tipi daireler. Bu da gündüz haliyle Batum karlar içinde. En azından yollar açık. Burası 1881 yılında kurulmuş şehrin en eski parklarından biri. İçeride çeşitli aktiviteler de oluyormuş. Bizim çok vaktimiz olmadığı için detaylıca gezemedik tabii ki. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan altın koyun postu tutan Medea heykeli Yunan mitolojisine gönderme yapar. Söylenenlere göre Batum'a bir hayli pahalıya mal olmuştur bu heykel. Burası Batum'da şehrin ana meydanı, Avrupa Meydanı. Astronomik saat Medea heykeli ile aynı yol üzerinde bulunur. Her saat başı çan sesleri çıkarıp güneş ve ayın konumlarını gösterir.
1866 yılında soylu bir Müslüman Gürcü ailesi olan Hamşioğulları'nın mensubu Aslan Bey tarafından yaptırılmış. Bu kiliseyi Osmanlı döneminde burada yaşayan Rumlar padişaha hediye olarak sunmuşlar. Padişah çanların çalınmaması kaydıyla izin vermiş ta ki Osmanlı'nın Batum topraklarını kaybettiği güne kadar o gün çanlar Osmanlı için çalmış. Eros Aşk Çeşmesi dediği haritanın şuymuş. Neyse tatlısın. Eski Sovyet rejimi mimarisi evleriyle çevrili Batum'un en renkli meydanlarından biri Tiyatro Meydanı. Buradaki altın kaplama deniz tanrısı Poseidon Neptün heykelli çeşmesi ile ünlü. Burası Batum'un modern mimarisinin Batum Bulvarı ile kesiştiği alan. O kadar kısa sürede tamamlanmış ki ismine Miracle yani Mucize Park demişler. İspanyol bir mimar tarafından Gürcü alfabesinin kendine haslığını ve dünyadaki 14 alfabeden biri oluşunu ve Gürcü insanının kimliğine olan sevgisinin bir sembolü olarak inşa edilmiştir. Alfabe Kulesi'nin yakınındaki panoramik dönme dolap ile Karadeniz'in Batum kıyılarına ve şehre 55 metre yüksekten kuş bakışı bakma fırsatınız var. Biri Müslüman, diğeri Katolik Hristiyan olup kavuşamayan aşıkları anlatan 7 metrelik Ali ve Nino heykeli, akşam olduğunda ışıklandırmalarla birbirleri etrafında dönüyor ama kavuşamıyorlar. Yorulduk ama değdi. Çok güzel yerler gördük. Yine köpek geliyor. Nerede? Dur tamam. Bize bir şey yok. Onlar kendi aralarında. Dur şu an sinirlenmiş. Şu sinirlenmiş olabilirler. Hadi dönelim. Hadi. Nereye? Alışveriş merkezine mi? Güzel kadın. Nereye dönelim? Hadi alışveriş merkezine. Tamam. Oh. Akşam açık bir Gürcü mutfağı aramakla geçtiği için çekim yapamamışız. Kardan dolayı popüler mekanların kapalı olması bizi biraz üzdü. Biz de Avrupa Meydanı'ndaki bir İtalyan restoranı açık bulunca günü orada tamamladık. Bugün dönüş vakti. Vakit tamam. Seni terk ediyorum. Neden bu modlara giriyoruz? Bütün alışkanlıklardan öte. Vakit tamam. Merhaba sevgili herkes. Merhaba. Gürcistan gezimizin sonuna geldik. Burası ile ilgili tüm yorumlarımızı yapacağız. Kişisel görüşlerimiz tamamen. Önce Mert anlatsın. Neleri sevdi, neleri sevmedi. Tiflis, Batum ikisiyle birleştirerek anlat. Ben de sonra kendi yorumlarımı yapayım. Yani Tiflis güzeldi. Yani Batum da güzeldi aslında. Yani Batum da gayet iyiydi. Gezi rotası anlamında. Gezi rotası anlamında yani kültürel anlamda gezip görebileceğiniz çok güzel, keyifli yerler var. Tiflis tarihi açıdan da çok böyle keyifliydi. Güzel, çok keyifli geçti. Tavsiye ederim. Yani tek gördüğüm şey insanları kaba, o kadar. Yani insanları ciddi anlamda kaba yani. Yardımsever insanlar olduğunu düşünmüyorum. Yani bir şeyi soruyorsun sanki niye geldin gibi. Hani böylesine bir tavır var. Genel olarak ben beğendim. Keyifliydi yani. Şimdi ben yorumlarımı yapmak istiyorum. Buraya plan yaparken 3 gün Tiflis'e, 2 gün Batum diye planlamıştık. Ama işte ilk gün uçağın rötar yapmasıyla falan bayağı bir Tiflis için az zaman kaldı. Tiflis aslında hani böyle çok yürüyerek her konuma gitmek çok kolay değil. Biz 20.000 adım attık yani bir günde ve gerçekten her yerine gittik, girdik çıktık Yok falan. canım, en az Tiflis daha büyük yani hani gezi rotası anlamında daha çok uğramanız gereken beldeler var. 25.000 adım atmışızdır ya. Bence de. O yüzden hani bir tek sadece bir büyük anıtı var tepede. Oraya taksiyle gittik. Geri kalan her yere yürüyerek gittiğimiz için ağırlıklı olarak
bayağı yorucu ve tempolu oldu. Kalırsa sadece Tiflis'e 4 gün en az ayırmanız daha rahat gezmeniz açısından kolaylık olur. Yoksa taksiyle bütün konumlara gidip çok da pratik bir şekilde gezebilirsiniz. Ya- Ama gezerken çok fazla güzellik çıkıyor karşınıza yol güzergahları üzerinde. Onları kaçırmış olursunuz diye söylüyorum tamamen. Batum sadece bir günde yeter çok rahat bir şekilde. Biz bir günde Batacık karda çok rahat bir şekilde tamamladık. Ya karda ya. Karda bile tamamlandıysa yani yaz döneminde çok rahat gezilir. Sadece Yarım metre kar vardı burada yani. aynen. Öyle gezdik yani. Kültürel anlamda gerçekten doyurucu oldu. Özellikle Tiflis daha benim hoşuma gitti. O birçok gezilip görülmesi gereken konum falan gerçekten daha doyurucu, daha tarihi hissettiğim, kültürel anlamda daha beslendiğimi hissettiğim bir yerdi. Batum daha hafif geçti ama Batum'un da bence en güzel, en canlı yeri Avrupa Meydanı. Ben o kısmı çok sevdim. Çok güzel oradaki yapılar falan. Çok hoşuma gitti. Ali Nino heykeli biraz hayal kırıklığı yaşattı. Bir tık küçük geldi. Yani Daha büyük gibi hani böyle alttan çektikleri için daha büyük hayal etmiştim. Yani buraya işte adım at gazino. Evet, buranın olayı o. Gazino. Kumar. Ayakkabımı da giymeye çalışıyorum bir taraftan. Giyemedim. Neyse, bu şekilde düşünüyorum. İnsanları anlamında da şöyle söyleyebilirim. Turistik bir noktaya gidiyorsanız orada işte yiyecek içecek alacağınız yerlerde falan böyle işte kafelerde mesela herkes çok tatlı ve çok ilgili davranıyor. Güler yüzlü davranıyor, sıkıntı yok. Ama mesela hani bir işiniz düştü, bir şey sorgulayacaksınız. Normal işte market çalışanından tut işte ne bileyim tren istasyonundaki insanına kadar herkes çok agresif, atarlı. Şimdi örnekleme yapayım ben mesela. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani şeyde işte kafelerde, restoranlarda bilmem bunlar esnaflar zaten güler yüzlü olmak zorundalar satış yapabilmekleri için yani. Aynen. Esnafları iyi ama hani tren garına gittik mesela kadın oradaki memur kadın. Ya turist gördü mü Sanki- kaçmak istiyorlar zaten. Şaşırdım yani ya. İnsanlık dışı gibi görüyorum. Yani bir insan bir insana neden yardımcı olmak Yani istemez? biz turistiz, gelmişiz senin ülkeni kazandırıyoruz. Yani neden kötü davranmak, niye yani? Yardımcı olmaya çalışabilirsin yani. Anlamıyorsan çeviri programları var. Ama böyle çok telefonla ilgili şeyler değil. Ne bileyim Instagram'ı çok fazla aktif kullanmıyorlar. Yani öyle hani turisti anlamaya çalışayım, çeviri yapayım falan pek o kafada da değiller. Yani hemen başından savup göndermeye çalışıyor. Neyse işin özü hani insani anlamda çok iyi bulmasak da kültürel anlamda bizi doyurucu bir gezi olduğunu düşünüyorum. Huysuz, aksi, lanet. Bir gezimizin daha sonuna geldik. Düşüncelerimiz tamamen böyleydi. Kaldığımız konumları da çok beğendik. Zaten onları da paylaşırız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Evet bizim için çok önemli. Sevgiler bizden. Sevgiler.